Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Suriye'nin doğu ve kuzeyinde küresel aktörler eliyle kurdurulmaya çalışılan PKK terör devleti ve bu doğrultuda yapılacak 11 Haziran'daki PKK'nın Suriye'deki korsan seçimine dönük tepkiler sürüyor. Müstafi Amiral Cihat Yaycı Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuştu. Yaycı, bu seçim Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatma stratejisinin son adımıdır diyerek şöyle devam etti. O bölgeye kapsamlı bir askeri harekat yapmak artık zaruret oldu. Uluslararası sözleşmeler bize bu hakkı tanıyor. Aynı girişimleri 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı harekatları ile engelledik, yine engelleriz. Bu seçim kumpasını boşa çıkaracak en önemli hamle ise zaten Türk toprağı olan ve bölünen toprakların tam merkezinde yer alan Süleyman Şah'a geri dönmek olur. Gözümüzün önünde PKK-YPG devletleşirken top atışlarıyla bu sürecin durdurulamayacağı aşikar. Irak'ın kuzeyine nasıl uçak, helikopter ve SİHA ile giriyorsak Suriye'nin kuzeyine de girmeliyiz. Bu korsan devlet tezgahını dağıtmaya dönük en önemli gerekçelerimizden birisi halihazırda Türk toprağı niteliği taşıyan 10 dönümlük Karakozak Süleyman Şah türbe sahasıdır. Bu durum bize başlı başına Suriye içlerine girme hakkı tanıyor. Halihazırda bu bölgeye yakın Menbiç, Ayn İsa, Tel Abyad, Resulayn gibi yakın noktalarda Suriye Milli Ordusu ile beraber askeri gücümüz mevcut. DAEŞ saldırıları sebebiyle 2015 yılında Süleyman Şah'ın naaşının adeta kaçırılarak Türkiye sınırına sıfır noktaya taşınması bir hataydı. Bu hatadan bir an önce dönmek ve oynanan oyunu bozmak için tarihi bir fırsat var önümüzde. Her ne kadar o gün terk etsek de Karakozak vatan toprağıdır. Lozan ve Ankara anlaşmalarının hükmü açık. Hiçbir devletin işgal edilmez toprakları geri alması engellenemez. İsrail'in artık saklamaya bile gerek duymadığı arz-ı mevut hayalinde Türkiye'nin 22 şehre vaat edilmiş topraklar gösteriliyor. PKK'ya kurdurulacak suni bir devletle de İsrail'in Türkiye ile komşu yapılması hedefleniyor. Büyük Orta Doğu Projesi olarak açıklanan bölgenin yeniden dizayn projesinin aslında Büyük İsrail Projesi olduğuna dikkat çeken İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Yaycı, Sevr Anlaşması'nda yer alan haritanın da Büyük İsrail'i sembolize ettiğini savundu. Yaycı, halkımız şunu iyi bilsin ki Anadolu bu projede en kritik hedef coğrafyasıdır. Hem de 22 şehrimizi içerisine alan bu planın bize bakan yanı da günü ve saati geldiğinde tatbik aşamasına geçirilecek diye konuştu. Yaycı şunları söyledi. Malum arz-ı mevut yani vaat edilmiş topraklar Nil Nehri ile Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklardır. İsrail'in vaat edilmiş topraklar safsatasına alan açan ülkelerse her ne kadar perde önünde karşıt gibi gözükse de İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dır. İsrail'e Suriye'nin hava sahasını açan Rusya ve ülkeyi siyasi asker istikrarsızlık batağına iten İran, bu stratejik müttefikliğin en önemli taraflarıdır. Hatta İran'ın kuruluş kodlarında İsrail'e stratejik müttefik olma gerçekliği yatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Rusya çok özel bir stratejiyle Suriye'yi paylaşıyorlar. Türkiye'yi enerji, ticaret ve güvenlik alanında dünyanın en kilit aktörleri boyutuna çıkaran küresel gelişmelerin emperyal kaygı sebebi haline geldiğini kaydeden Cihat Yaycı, İran Cumhurbaşkanı reisinin ölümüne de dikkat çekti. İran'daki şüpheli kaza ve reisinin ölümüyle yeni bir belirsizlik dönemi başladı. Bu ölüm, aylardır yürütülen Türkiye-İran-Azerbaycan ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Elbette bu noktada Zengezur Kalkınma Yolu projeleriyle PKK sorunu başunsurlardı. Bu denkleme Körfez, Suriye ve Irak gibi sıkıntılı coğrafyaları da dahil etmek lazım. Kazayla birlikte ortaya belirsiz bir tablo çıktı. Hatta teorik planda aks değişti. Zengezur ve Kalkınma Yolu harici odakları korkuttu. Bu iki yol mutlaka birleşmeli. Sudani'nin de açıkladığı gibi İran, Körfez, Türkiye, Irak ve bütün Türk devletleriyle bu koridorlar hayati önem taşıyor. Böyle dev bir hamleyi engelleme girişimlerinin olmaması imkansızdı. Reisi olayını da bu kapsamda değerlendiriyorum. Suriye iç savaş dönemini fırsata çevirerek kurduğu kantonlarla ülkeyi bölme hedefine açık eden Suriye PKK'sı PYD bir dizi tabela kamuflajları eşliğinde İran, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın desteğini aldı. 11 Haziran seçimleri PKK Federal Devleti'nin ilanı anlamını taşıyor. Bu sözde partiler PYD-PKK tarafından yönetiliyor. Daha iyi hizmet için hep birlikte ittifakı çatısı altında ise 5 parti bulunuyor. İttifakta Demokratik Yeşiller
Partisi, Kürdistan Çağdaşlık Hareketi, Kürdistan Kardeşlik Partisi, Suriye Kürt Demokrat Sol Partisi ve Kürdistan Emekçiler Birliği yer alıyor. Bu partilerin yanı sıra Suriye Ulusal Demokratik İttifak Partisi, Ulusal Kalkınma ve Demokratik Değişim Partisi ve Suriye Kürt Demokratik Birlik Partisi seçime katılacak diğer partiler arasında yer alıyor. Cihat Yağcıpaşa seçimi Büyük İsrail'in zemini olarak tanımlıyor ve PKK-YPG'nin kuzeyden güneye inerek İsrail'in de Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bölgeye ulaşması durumunda İsrail, PKK-YPG birleşir ve böyle bir durumda da İsrail Türkiye'ye komşu olur diyor.